Herkese merhaba. Bilgiye hem hızlı hem de şöyle bir derinlemesine ulaşmak istediğiniz anlar için buradayız. Karmaşık gibi görünen konuları sizin için daha anlaşılır hale getirmeye çalışıyoruz. Bu çabamızı desteklemek isterseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Böylece yeni analizlerden de hemen haberdar olursunuz. Bugün Türkiye'nin sanayi devlerinden birine odaklanıyoruz. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları, yani borsadaki koduyla ERGL. Şirketin finansal sağlığına bir bakalım diyoruz. Elimizde ne var? Şirketin son 10 dönemine ait finansal verileri özetleyen bir çalışma ve en güncel, yani 2025'in ilk 6 ayını kapsayan faaliyet raporu. Ama başlamadan hemen şu önemli hatırlatmayı yapalım. Burada konuştuklarımız tamamen bilgilendirme amaçlı. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi olarak algılanmamalı. Aman dikkat. Peki bu rakamlar bize ne anlatıyor? Gelin uzmanımızla birlikte bu finansal yolculuğa çıkalım. Nedir durum? Teşekkürler. Şöyle başlayalım isterseniz, büyük resme bakalım önce. Eregel, Türkiye'nin en büyük entegre yassı çelik üreticisi. Yani ham madde alıp işleyip son ürüne kadar gidiyor. Bu da sanayimiz için kritik bir rol demek. Ama şirket şu anda devasa bir yatırım ve dönüşüm sürecinin tam ortasında. Bu çok önemli. Dönüşüm derken neler oluyor tam olarak? İki ana eksen var aslında. Birincisi ham madde bağımlılığını azaltmak. Mesela bu Bingöl-Avnik'teki yeni peletleme tesisi yatırımı var ya, işte o demir cevherini işleyip ithalatı azaltacak. Çok stratejik bir hamle. İkincisi de yeşil çelik üretimine geçiş. Yani daha çevreci üretim. Karbon salınımını azaltma hedefleri var. GES projeleri, yani güneş enerjisi santralleri kuruyorlar. Anladım. Büyük işler bunlar. Hem de nasıl? Milyarlarca dolarlık yatırımlar bunlar. Ve tabii bu yatırımların önemli bir kısmı da borçlanmayla finanse oluyor. Onu da belirtmek lazım. Peki bu devasa dönüşüm finansallara nasıl yansımış? Geriye dönük şu 10 döneme baktığımızda ne görüyoruz mesela? Hasılat tarafı nasıl? Analizler diyor ki hasılatta güçlü bir artış var. 2023 başlarında 26 milyar TL civarındayken 2025 ilk yarısında 95 milyar TL'ye fırlamış. Ciddi bir sıçrama. Evet, hasılat artışı gerçekten dikkat çekici. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var. Karlılık. İşte orası çok daha dalgalı bir seyir izlemiş. 2023'te bazı çeyreklerde şirketin zarar yazdığını bile gördük. Düşünün. Zarar mı? Vay canına. Evet, 2024'te biraz toparlanma olsa da son dönemlere baktığımızda marjlar yine baskı altında. Küresel çelik fiyatları, Çin faktörü, bir de tabii bu yatırımların getirdiği finansman giderleri var. Bunlar karlılığı doğrudan etkiliyor. Marjlar ne durumda peki? Mesela brüt kar marjı %14'leri görmüşken son baktığımız dönemde %8 civarına kadar gerilemiş. Bu önemli bir baskı işareti. Peki bilanço? Orada da büyük bir hareketlilik var sanırım. Toplam varlıklar 185 milyar TL'den 492 milyar TL'ye çıkmış. Neredeyse 3'e katlamış. Bu tamamen yatırımlardan mı kaynaklanıyor? Aynen öyle. Özellikle maddi duran varlıklarda, yani fabrikalar, makineler, tesisler, orada büyük bir artış var. 85 milyar TL'den 250 milyar TL'nin üzerine çıkmış. Dediğiniz gibi bu büyüme de büyük ölçüde uzun vadeli borçlarla finanse ediliyor. Uzun vadeli yükümlülükler 9 milyar TL seviyelerinden 106 milyar TL'nin üzerine tırmanmış durumda. Vay be! Ama bakın, burada çok ilginç ve bence kritik bir nokta var. Şirket en zorlu dönemlerde bile, o zarar yazdığı çeyreklerde dahi, ana faaliyetlerinden güçlü ve pozitif nakit akışı yaratmayı başarmış. Nakit akışı pozitif mi kalmış? Zarara rağmen. Evet evet. Hatta son dönemde nakit pozisyonu o kadar güçlenmiş ki net borçluluğu negatife dönmüş. Yani kasasındaki nakit toplam finansal borçlarından daha fazla. Bu inanılmaz, yani hem bu kadar yatırım yap, borçlan, hem de kasanda borcundan fazla nakit olsun. Aynen öyle. Bu şirketin operasyonel gücünü ve nakit yaratma kabiliyetini gösteren çok önemli bir sinyal bence. Tüm bu fırtınaya rağmen ayakta duruyor. Operasyonel güç gerçekten etkileyiciymiş. Peki en taze rakamlar ne diyor? Şu 2025'in ilk yarısı, yani 1 Ocak-30 Haziran dönemi. Hasılat 95 milyar demiştik. Geçen yıla göre hafif bir düşüş var galiba.
Evet, hasılatta hafif bir düşüş var. Geçen yıl aynı dönem 100 milyar TL'ymiş. Ama karlılıktaki düşüş daha belirgin. Brüt kâr 13,3 milyardan 7,7 milyar TL'ye gerilemiş. Yarı yarıya neredeyse. Evet, daha da dikkat çekici olanı net kar. 10,4 milyar TL'den 1,8 milyar TL'ye düşmüş. Brüt kar marjı da %13,2'den %8,1'e inmiş. Ouch! Yani bu rakamlar, işte o konuştuğumuz dev yatırım harcamalarının ve tabii piyasa koşullarının finansallar üzerindeki baskısını çok net gözler önüne seriyor. Uzun vadeli bir oyun bu ama kısa vadede bedeli var. Anlıyorum. Yani işin özeti şu galiba, Ereğli, gelecekteki rekabet gücünü artırmak için bugünün finansal zorluklarına katlanıyor. Bir nevi fedakarlık yapıyor. Peki sizler ne düşünüyorsunuz bu strateji hakkında? Ya da bu rakamlarda sizin dikkatinize en çok ne çekti? Yorumlarda bizimle paylaşırsanız çok seviniriz. Belki ileride incelememizi istediğiniz başka şirketler vardır, onları da yazabilirsiniz. Piyasanın bu duruma tepkisine gelince o da biraz karışık. Şirketin hisse senedi piyasa değeri defter değerinin PDDD altında işlem görüyor. Son baktığımda 0,7 civarındaydı bu oran. Yani piyasa, şirketin defterdeki değerinden daha az değer biçiyor. Aynen. Bu kimine göre bir fırsat olabilir, ucuz kalmış diyebilirler. Kimine göre ise devam eden riskleri ve belirsizlikleri yansıtıyor. Analistlerin hedef fiyatları arasındaki farkların fazla olması da bu belirsizliği gösteriyor aslında. O zaman tabloyu şöyle özetleyebiliriz. Bugünün finansal zorlukları yarının stratejik kazanımları için. Kesinlikle. Ama akıllardaki o kritik soru şu, şirket bu büyük maliyetli dönüşümü tamamlayıp hani o peletleme tesisi gibi yatırımların meyvelerini toplamaya başladığında küresel piyasalar çelik sektörüne durumda olacak. İşte bu zamanlama meselesi her şeyi değiştirebilir. Çok doğru bir nokta. Zamanlama kritik olacak. Bugünlük bizden bu kadar diyelim o zaman. Vakit ayırıp bu finansal analizi bizimle birlikte yaptığınız için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki derinlemesine incelememizde tekrar buluşmayı umuyoruz. Hepinize bol kazançlı ve sağlıklı günler dileriz. Hoşça kalın.